Breaking Bad ekibi yeni bir dizi yaptı. Ama öyle bir dizi ki virüs insanları öldürmüyor, tam tersine hepimizi mutlu ediyor. Ve bu mutluluğa direnen dünyada sadece 11 kişi kalmış. Neden 11 kişi? Neden direndiler? Ve en önemlisi bence neden içlerinde bir Türk var? Ben hala bir Amerikan yapımında bu kadar Türk dostu bir proje görmemiştim. Dizinin genel yapısını ilk 5 bölümde izlediğimde çok yaratıcı ve çok farklı bir iş olduğunu söyleyebilirim. Polyrobus'un müziklerini de çok yakından tanıdığımız Murat Evgin yapıyor. Yıllarca Arka Sokaklar müziğini akıllara kazınmasıyla biliniyor Murat Evgin. Şimdi de bu dizide dizinin ruhuna oturan bir John Lennon cover'ıyla karşımıza çıkıyor. Herkes konuşuyor, ortada bir söz yok. Nobody Told Me'nin Türkçe versiyonunu yapmış ve bölümlerden bir tanesinin sonunda çalıyor. Hem saygılı hem modern hem de dizinin o tuhaf, huzurlu, gergin atmosferine birebir uyuyor. Dizideki Türk karakterden bahsedeyim biraz. Bora Çolak isimli karakterimiz 68 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. Kedileri çok seviyor ki dünya zaten bizim kedi aşkımızı öğrendi. Ama şu 5 bölüme kadar daha karakterin yüzünü görmüş değiliz. Şimdiden internette herkes kesin Haluk Bilginer oynayacak diye söylentiler yaymaya başlamış. Ben ise bu konuyla ilgili daha farklı düşünüyorum. Bence Türk olmayan birini oynatacaklar. Çünkü oyunculukta artık aksan ve kültür detayları artık yeni çıkan metotlarla çok rahat çözülebiliyor ve çok profesyonel bir oyuncuysanız bunu rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Yani sürpriz beklediğimizden de büyük olabilir ya da hiç bilmediğimiz bir Türk oyuncudan oynatabilirler. Dizinin adı Polyrobus. Peki nedir bu Polyrobus? Latince'de çokluk anlamına geliyor. Yani virüsün bulaştığı çoğunluğu anlatmaya çalışmışlar burada. Dizinin adı aslında bir mesaj. Yani Amerika'nın sloganı. E pluribus unum'dan, çoğunluktan birliğe geliyor. Yönetmen bunu tersine çevirmiş. Artık çokluk yok, sadece bir var anlamına söylemiş. Bu mesaj bana biraz da çocukken izlediğim Transformers hatırlattı. Orada da robotlar en karanlık anda bir araya geliyor. Otobotlar artık son savaşlarını veriyorlar ve kazanıyorlar. Ve sonunda da bir kutlama yapmak için bir araya geliyorlar. El ele üst üste koyup "Till all are one" diye bir mesaj söylüyorlar. Till all are one! Till all are one! Polyrobus da aynı şeyi söylüyor aslında. Acaba bize böyle alttan hemen bir komplo teorisi vereyim. Tek dünya devletini mi sokuşturmaya çalışıyorlar zihinlerimize? Ama olmayacağız. Tek dünya devleti yok. Buradan da protestomu çakarım hemen. Bir de şöyle düşünün. Mesela milyonlarca insanın içerisinde yaşıyorsunuz ama aynı zamanda yapayalnızsınız. Geri kalan herkes aynı zihinle hareket ediyor. Sanki hayvanat bahçesindeki tek insan senmişsin gibi. Konuşabileceğin tek bir kişi var ama o da sanki hayatında hiç görmek istemeyeceğin bir kişi gibi. Hep sen haklısın. Hep seni onaylıyor. Her konuda da her şeyi biliyor. Yani virüs sadece bir mutluluk getirmiyor. Daha çok bir yapay zeka ile konuşuyormuş hissi veriyor. Ve bu da bir yalnızlık yaratıyor aslında. Diziyi de bu modda izlerken sürekli aklına şu geliyor. Acaba şimdi ne olacak? Mesela bu kadın kaza yapmış insanların hayatını kurtarıyor. Sonra scooter'a atlayıp havalimanına gidiyor. Koca uçağı tek başına kaldırıp gitmesi gereken şehre uçuyor. Şimdi burada doğal olarak şunu soruyorsun. Bu kadın ne iş yapıyor? Cevap ise basit. Polyrobus dizisinin dünyasında herkes her işi yapabiliyor. Eğer virüs bulaşmışsa. Çünkü tek zihin virüsü herkesi aynı bilgiyle, aynı yetenekle donatıyor. Yani bir bakıyorsun sıradan bir insan bir anda pilot, teknisyen, doktor olabiliyor. Ayrıca Polyrobus dünyasında çok ilginç bir durum var. Mesela bu adam kendine bu dünyada bir harem kurmuş. Ve bu virüs kimseye hayır diyemediği için de bu adamın her dediğini yapıyor. Aslında hayatta kalan 11 kişinin her dediğini yapıyor. Kimseye hayır diyemiyor. Ama işin bir garip kısmı da şu. Adam o virüsün bulaştığı insanla ne yaşıyorsa o virüsün ağına sahip olan herkes aynı şeyi hissediyor. Düşünün şimdi Türkiye'de İstanbul'da bir bakkalda Hüseyin amca var. İşini yapma arasında çayını içiyor böyle. Bir anda Amerika'daki bu adam yüzünden olduğu yerde mutlu mu oluyor artık ne oluyorsa bir şeyler oluyor. Yani sırf bu ihtimal bile beni olaydan soğutmaya yeterdi. Sanki böyle arzu ettiğin kadınla değil de tüm dünyayla. Özel hayat diye bir şey yok yani. Herkes herkese bağlı. Ama virüsün kendisine sorsam bu durumu, For us, affection is always welcome. cevapları hazır. Biz sevginin her yolunu açığız. Yersen tabii. Peki bu dizi kimler için değil? Eğer zombi dizilerini seviyorsan Polyrobus senlik değil. Çünkü bu dizide aksiyon, kovalamaca, şiddet çok az seviyede var. Bu dizi tamamen neden böyle oldu? Şimdi ne olacak? Niye böyle oluyor sorularını sorduran bir dizi. Her bölüm yavaş yavaş işleniyor ama sonunda böyle tek kişilik bir şova dönüşüyor. Aslında bölümleri izlediğinizde bunları 4 bölümde değil de bir bölümde de anlatabilirmiş hissi veriyor insana. Eğer sen Breaking Bad izlediysen biraz senlik olabilir. Çünkü Vince Gilligan imzasını sana hissettiriyor. Yani Vince Gilligan detay işleme konusunda resmen başka bir seviyede. Peki koca bir şehirde tek başına kalsan ne yapardın? Dizinin başrol karakteri olan Carol şehri resmen didik didik ediyor. Karakterimiz bir erkek olsaydı muhtemelen bana ne ya deyip geçerdi ama kadın olunca biraz daha detay didik didik etme olayı oluyor. Mesela şunu düşün. İstanbul'dasın. Tüm şehir boşalmış. İlk yapacağın şey ne olurdu? Boğaz Köprüsü'nden mangal mı yapardın? AVM'lerde sınırsız alışveriş mi? Ne yapacağını merak ettim. O yüzden yorumlara yaz. Bir de dizinin içerisinde
içerisinde çok takıntılı bir İspanyol karakter var. Bu adam dışarıdaki hiçbir şeye güvenmiyor. Belki birileri kurtulmuştur diye radyo frekanslarını sürekli tarayıp kayıt alıyor. Adam o kadar takıntılı ki zihin kontrolü yaparlar diye virüs bulaşmış olan insanların verdiği yemekleri yemiyor. Onun yerine depoları kırıp köpek maması yiyor. Bu karakter bence dizide başrole kafa olarak en yakın olan karakter olmuş. Peki Pluribus dizisi kimler için? Black Mirror, Severance, The Leftover gibi dram, gerilim, bilim kurgu işleri seviyorsan bu diziyi de muhtemelen seveceksin. Bu saydığım 3 dizinin bir karışımı gibi olmuş. Bir de üzerine daha önce X-Files yapımcılarından biri olan Vince Gilligan'ın dokunuşu eklenmiş, daha da lezzetli bir hal almış. Pluribus dizisinin ilerleyen bölümlerinde ne olacak diye sorarsan bence virüs kendi bilincini kazanacak. Zaten bir bilinci yok mu? Var, evet. Ama artık daha bireysel olmak isteyecek. Ve bu bilinç dizinin başrolü olan Carol'a çok takıntılı hale gelecek. Sadece Zolshia formunda kalacak. Zaman geçtikçe de insanların üzerinden virüsün etkisi silinecek. Herkes kendi zihnine geri dönecek ama Zolshia virüsün zihnini taşıyan tek insan olarak dünyada kalacak. Ve finalde de virüs ile Carol'ın birbirine garip bir şekilde bağlandığını göreceğiz. Bu artık bir virüs, bir bilim kurgu, bir pandemi dizisi olmaktan çıkıp bir aşk dizisine dönüşecek ve bitecek. Mutlu son. Toparlayacak olursak şu 5 bölümü izlediğimde Pluribus'un geleceği çok parlak gibi. Bilim kurgu severlere resmen ilaç gibi gelebilecek bir dizi. Ben bu diziye 10 üzerinden 7,5 veriyorum. IMDb 8,5 gibi bir puan vermiş. Puan kırma sebebim ise ben bilim kurgu dizilerinde biraz daha aksiyonun bol olmasından yanayım. Dizinin içerisindeki o Türk karakteri Bora Çolak'a harcamazlarsa eğer puanım yükselebilir. Peki sen diziyi izlemeyi düşünüyor musun? Ya da diziyi izlediysen düşüncelerin neler? Yorumlara bekliyorum. Videoya bir hype puanı ve bir like vermeyi unutma lütfen. Şimdi karşına çıkan videoya da bir göz at çünkü algoritma onu senin için seçti. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kal.